Hepinize merhaba. Bugün sizlere Adobe Firefly yapay zeka uygulamasından bahsedeceğim. Diğer yapay zeka uygulamalarına göre çok daha fazla özelliğe sahip. Şu anda beta sürümü mevcut. O yüzden 3 tane özelliği açık ama diğer özellikleri de gelecek. Bunları da birazdan sizlere tanıtım videosunda göstereceğim. Beta sürümüne erken erişimle ücretsiz bir şekilde ulaşabilip biz bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Bunda nasıl yapacağımızı birazdan göstereceğim. Şu an kullanabildiğimiz bu 3 özellik var ama burada tanıtım videosundan ben sizlere gelecek ileride zamanlarda gelecek özellikleri de hemen kısaca göstereyim. En azından akılda kalıcı olsun ve ne kadar güzel bir uygulama olduğunu görün. Ben gerçekten çok heyecanlandım. Umarım siz de beğenirsiniz. Öncelikle text to image var. Zaten bizim klasik diğer yapay zekalarda kullandığımız bir özellik. Ama Leonardo AI ve Midjourney ile alakalı video yapmıştım. Dilerseniz onu kanalımdan izleyebilirsiniz. O yapay zekalardan farklı olarak bu Adobe'nin yapmış olduğu bir özellik var. Orada siz bütün internet alemindeki resimleri alarak bir tasarım üretiyorsunuz. Yani text to image dediğinizde oradaki yapay zeka sizlere bütün internet aleminden öğrenmiş olduğu resim ve fotoğrafları birleştirerek karşınıza çıkartıyor. Ama Adobe'nin bu özelliğinde ise sadece Adobe'nin lisanslı ürünlerinden ve internet üzerinde telifsiz fotoğraf ve resimlerden baz alarak öğrendiği şeyleri sizin karşınıza çıkartıyor. Ve burada da farklı bir özelliği var. Bunu da birazdan biz de text to image denediğimizde sizlere daha detaylı anlatacağım. Onun haricinde çok güzel bir özellik. Bunu da göstereyim hemen sizlere. Bir fotoğrafınız var ve bunu böyle genişletmek istiyorsunuz. Bakın 16'ya 9 olarak genişletmek istiyor. Ama fotoğraf bu şekilde. Bunu yapay zekaya koyduğunuzda size 4 farklı özellik çıkartıyor. Yani 4 farklı şekilde fotoğrafı genişletmenizi sağlıyor. İstediğinizi, dilediğinizi içerisinden seçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafı buradaki resmi yani buradaki fotoğrafı baz alarak daha da genişletti. Farklı bir özellik. Bu özellik de çok güzel. Mesela bu adamın bir gömleği var ve o adamın o gömleğini değiştirmek istiyor. Gördüğünüz gibi siliyor ve text to image tarzında buraya bir kırmızı ceket ekle diyor. Kırmızı ceket ekle dedikten sonra 3 farklı ceket ekliyor. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan bir tanesi de seçebiliyorsunuz. Bir diğer özellik de Smart Portrait özelliği. Gördüğünüz gibi yüzün gülmesini değiştiriyor. Ağzı, gözü kısıp açabiliyor ve yüzde farklı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Burada Deep to Image'de de bir fotoğrafı bakın farklı farklı varyasyonlar buraya yazarak çıkartıyor. 3D to Image'de de şöyle bir özellik var. Sizin 3D tasarımlarınız var ve o 3D tasarımlarınıza siz burada komut girerek onu gerçek bir fotoğrafa çevirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada gerçek bir fotoğrafa çevirdi ve şimdi de tatlı şeklinde göster dedi ve bu şekilde çıkardı. Text to template özelliği de çok güzel. Burada da sizin karşınıza şablonlar oluşturuyor. Mesela bakın kızının doğum günü varmış. Doğum günüyle alakalı bir yazı yazdı ve karşısına bu şekilde şablonlar oluşturdu. Onun 6. yaş günü olarak söyledi ve böyle harika tasarımlar çıkarttı. Daha sonra da burada image kısmına fotoğraf ekleyerek o fotoğrafı bu şablona ekleyip bir tasarım oluşturabiliyor. Gerçekten bu da çok güzel bir özellik. Burada da yazarak, sohbet ederek işte bir köpek resmine neler eklemesi gerektiğini söyleyerek komutlar vererek ona bir tasarım oluşturtuyor. Burada text to vektör bölümü de özellikle Photoshop ve Illustrator kullanan arkadaşlarımız için önemli. Burada aynı şekilde vektör oluşturup bunu daha sonra Illustrator gibi uygulamalarda kullanabileceksiniz. Yani vektör olarak bunu direkt indirebileceksiniz. Sadece fotoğraf olarak değil. Bakın burada göstermiş olduğu gibi vektör olarak indirdi ve gerçekten de çok kullanışlı bir şekilde bunu burada kullanabilirsiniz. Uygulamada çok güzel işinize yarayacağını düşünüyorum. Burada da Combine Photos'ta da 3 farklı fotoğrafı birleştirerek bir tasarım oluşturuyor. Bu da gerçekten çok ilginç ve çok güzel bir özellik olmuş. Gördüğünüz gibi kuş koydu, deniz koydu ve manzara fotoğrafı ve onu üçünü birleştirerek sizin karşınıza bir fotoğraf çıkardı. Burada da atmış olduğunuz renklerine uygun olarak atmış olduğunuz bir resmi burada tasarım girerek aynı renkleri kullanarak bir tasarım oluşturabiliyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Bakın işte ormanda bir tapınak yazdı mesela. Buraya bu tonlarda resim koydu ve onun tonlarında bir resim oluşturmasını istedi. Karşılığında da bu şekilde 3 farklı varyasyon aldı. Bunları daha çok generate ederek değiştirebiliyorsunuz. Burada da pikselleşmiş resmi daha da açık ve net bir şekilde karşınıza çıkartıyor. Gördüğünüz gibi düzenleyebiliyor. Yani bu özellikler çıktıktan sonra dediğim gibi bunları burada yaparak daha sonrasında tasarım yapmış olduğunuz uygulamalarda kullanabilirsiniz. Text to image burada ilk bunu deneyelim isterseniz.
Text Image'de generate dediğinizde bakın burada karşınıza bir sürü tasarım çıkıyor. Bu tasarımları da baz alarak try prompt diyerek siz de yapabilirsiniz. Buraya tasarım yazmanız yeterli oluyor. Mesela biz end of the world yazalım. Daha önce denemiştim. Güzel tasarımlar çıkmıştı. Siz de görün istiyorum. İlk önce karşımıza art olarak çıkartıyor. Birazcık generate etmesi zaman alabilir. Burada özellikler var. İsterseniz fotoğraf, yani fotoğrafa yakın bir şekilde çıkartın. İsterseniz grafik tarzında, isterseniz de none yapın. None yaparsanız bunu tamamen Firefly'a bırakmış oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel görseller çıkardı bizim karşımıza. Bunu grafik olarak değiştirebilirsiniz ya da foto olarak değiştirebilirsiniz. Burada da boyut özellikleri var. Boyutlarını da buradan ayarlayabilirsiniz. Kare, dikdörtgen ya da işte telefon ya da portre tarzında kullanacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın farklı bir şekilde verdi. Bu aşağıda da stiller var. All dediğimizde hepsi karşımıza çıkıyor. Mesela burada steampunk var ya da cyberpunk modelini seçiyorsunuz. Buraya geliyor. İsterseniz aşağıdan diğerlerini değiştirebilirsiniz. Daha sonra bunu gene grafik olarak yapalım. Bastığımızda farklı bir şekilde, yani rengini değiştirerek ve farklı bir tasarım vererek karşımıza çıkartıyor. Bunun da tabii ki de deneyerek görebilirsiniz. Bakın biraz önceki fotoğrafa nazaran çok daha farklı bir tasarım çıkarttı bizim karşımıza. Gerçekten çok güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Burada siz de kafanıza göre seçerek hepsini deneyerek bir tasarım oturtabilirsiniz. Geri gelelim. Burada text effect özelliği de çok güzel bir özellik. Bu yazı yazarak burada siz kendi yazmak istediğiniz yazıyı yazarak burada istediğiniz şekilde bir efekt verebiliyorsunuz buna ve font da değiştirebiliyorsunuz. Bunu da göstereceğim sizlere. Bakın toast yazmış. Toast ekmeğiyle A yapmış. Mesela biz buraya Adobe yazalım. Adobe yazdıktan sonra sağ tarafa geçiyoruz ve bu sağ tarafta neye benzemesini istediğimizi söylüyoruz. Mesela biz buraya ne yazabiliriz? Ekmek zaten yazılmıştı daha önce. Bakın burada bir sürü farklı tasarım da var. Şu anda aklıma gelmedi. Mesela buraya mekanik yazalım. Mekanik ne verecek bize? Şimdi göreceğiz. Burada dolarken ben de size burayı anlatayım. Burada da kendi size vermiş olduğu özellikler var. Siz de bunları kullanabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şu an tasarımım oluştu ve gerçekten çok güzel ve net bir şekilde veriyor. Burada yazının boyutunu küçültüp daha da genişletebilirsiniz. Yanlarına biraz daha efekt vererek değiştirebilirsiniz. Bakın şimdi de bu şekilde verdi. Hangisi size daha çok uyarsa onu kullanabilirsiniz. Burada kendi vermiş olduğu özellikler var. Biraz önceki o ekmek gibi. O ekmeği de göstereyim sizlere. Gayet güzel olmuş. Bunu yaptıktan sonra da altında 4 farklı varyasyon mevcut. Siz de burada değiştirerek daha net bir şekilde ya da istediğiniz şekli bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela aşağı indiğimizde de burada fontların, yani yazı çeşitlerinin değiştirme özelliği var. Hepsini buradan görebilirsiniz. En aşağı kısımda da arkasına isterseniz arka plan verebilirsiniz. Ya da bu şekilde indirebilirsiniz. Bu şekilde indirirseniz PNG olarak indiriyor ve kapaklarda ya da yaptığınız tasarımlarda kullanabilirsiniz. Buradan indirebiliyorsunuz direkt. Hemen yukarı gelelim. Buraya yeniden basalım. Kendi sizin karşınıza çıkardığı, yani Adobe'ye ait bu tasarımlar da çok güzel. Bunları da kullanabilirsiniz. Mesela buna basalım. Benim en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi burada şuydu galiba. Göstereceğim şimdi onu sizlere. Bakın gördüğünüz gibi çok farklı çeşitler çıkıyor. Hemen geri gelelim. Burada seçelim. Burada bakın yılan deseni de var. O da gayet güzel. Bakın ipleri görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Yani dediğim gibi tasarımlarda bunu siz de kullanabilirsiniz. Son özellik, üçüncü özellik de vektör özelliği. Oraya SVG formatında atabiliyorsunuz vektörünüzü ve burada üzerinde oynayabiliyorsunuz. Ben daha önce kullanmadım. Bakın biraz önce sizlere videoda gösterdiğim bu özelliklerde aşağıda gelecek olanlar. Onları da geldiği zaman kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Peki bu uygulamaya nasıl üye oluruz? Hemen onu göstereyim şimdi sizlere. Sitemize giriş yapıyoruz. Ben zaten linki size yorumlar kısmından paylaşacağım. Oradan direkt tıklayarak siz de girebilirsiniz. Daha sonra burayı seçiyoruz ve direkt bağlantı kuramıyoruz ya da üye olamıyoruz. Buraya aşağı iniyoruz ve bir isim seçiyoruz. Daha sonra bakın Adobe ID e-mail adresimizi istiyor. Adobe'ye üye olmamız gerekiyor. Bunu da kendi mailimizle Adobe'nin kendi sitesinden direkt üye olabiliyoruz.
İndikten sonra ülkemizi seçiyoruz. Ülkeyi seçtikten sonra burada hangi işte ilgileniyorsak ya da ne yapıyorsak onu seçebilirsiniz. Herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Burada da bu uygulamayı ne için kullanacağınız yazıyor. Yazdıktan sonra da next diyorsunuz ve beklemeye başlıyorsunuz. Benimki 3 gün içerisinde onaylandı. Bu bazılarının söylediğine göre bir hafta sürebiliyormuş. Daha sonrasında da size bir mail geliyor. Hemen o maili de göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi onaylandı maili gelmesi gerekiyor arkadaşlar. You are in diyor ve daha sonra buradaki linke basarak artık giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü ilerleyen dönemde biliyorsunuz her şey gibi bu uygulamalar da, yapay zeka uygulamaları da gelişmeye devam ediyor. Zaten Photoshop ve Illustrator de yapay zeka, bu Adobe'nin Sensei uygulamasıyla yapay zeka destekli bir hale geldi. Bunu da ilerleyen dönemde o uygulamalarla birleştirirlerse tadından yenmez diye düşünüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yapmamı istediğiniz bir içerik olursa yorumlarda belirtmeniz yeterli olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.